Afrika üzerinde yaşanan küresel güç mücadelesi kendisini sık sık hissettiriyor artık. Dünyanın en hareketli kıtalarından biri olan Afrika hakkında konuşmak ne kadar kolay olsa da buradaki güç mücadelesini anlamak yoğun bir çaba gerektiriyor. İşte burada ABD'nin kıtadaki varlığını sizler için 10-10'da anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor. ABD Afrika'yı Avrupa'dan büyük ölçüde farklı görüyor. Günümüzde her kıta dışı ülke gibi ABD içinde Afrika çok önemli bir yere sahip. ABD için Afrika çeşitli dönemlerde çeşitli anlamlar ifade ediyor gibi gözükse de temelde ekonomik çıkarlarını korumak ve kıtada yer alan kaynaklara erişim için önemli bir coğrafya olarak öne çıkıyor aslında. Elbette ABD'nin kıtaya ilgisi 1847'de net ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz ama biz bu süreci yaklaşık 100 yıl daha ileriye alacak olursak ve daha yakından inceleyecek olursak yani 2. Dünya Savaşı sonrası dönem karşımıza çıkıyor. Bu dönemde Afrika'da daha önceden sömürgeleştirilen toplumların emperyalist güçlerden bağımsızlıklarını birer birer kazanmaları da dikkat çekiyor. Ve Soğuk Savaş kapsamında yaşanan bu rekabet zengin doğal kaynaklarla sarılı Afrika üzerinde bu dönemde de kendisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Ama ABD, Sovyetlerin Afrika üzerinde bir model olmasını ve komünizmin tabiri caizse domine etkisiyle tüm kıtayı kuşatmasını engellemek de istemişti o dönemde. Tabii Soğuk Savaş dönemi sona erince durumlar biraz daha farklılaştı. Hatta Afrika ülkelerinin mevcut yönetimleri üzerinden kıtada üstü örtülü bir güç mücadelesi de ortaya çıktı. ABD'nin kıta genelinde Sovyet tehdidini bertaraf edebilmek adına kendi çizgisine yakın gördüğü diktatör ve baskıcı rejimleri destekleyerek süreci ilerletmesi söz konusuydu. Ama Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle beraber ABD'nin Afrika'ya olan ilgisi neredeyse durma noktasına gelmişti. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte ABD uzun yıllar ekonomik ve siyasi açıdan destekleyip meşruiyetlerine zemin hazırladığı diktatörleri bir anda yüzüstü bıraktı diyebiliriz. Gözden düşen diktatörlerin çoğu ya karşıt bir darbeyle ya da halk isyanına dayanan iç savaş faktörleriyle devrilmişti. O dönemde Afrika'da ortaya çıkan güç boşlukları özellikle yeni dönemde Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından doldurmaya başlandı. Bu döneme kadar ABD'nin Afrika konusunda aslında entegre bir stratejisi bulunmuyordu. Ülkeler ya da bölgeler arasındaki karşılıklı değeri yüksek düzeyli ziyaretlerle ölçmek aslında mümkün ve günümüzde ise ABD'nin Afrika'ya yaklaşımında lider düzeyinden ziyade sadece üst düzey bakanlıklar nezdinde ziyaretler dikkat çekiyor. Yani süreçte Joe Biden'la ABD'nin tüm Afrika'da yer aldığı ve Afrika'ya bir ortak gibi davranılacağı söylemi üzerinden yaklaşım sergileniyor. Ama bu durumun eyleme tam anlamıyla ne zaman geçeceği konusunda bir merak konusu. Hatta ABD'de bazı kesimler 2020'den beri Afrika'da yaşanan askeri gelişmeleri bir devrim olarak nitelendiriyor. Ve bu konuda ABD'nin Afrika Birliği eski daimi temsilcisi olan Arikana Kouao, Afrika'da yaşanan gelişmeleri geç kalınan bir devrim, uyanış ya da değişimin izleri olarak da ifade ettiğini görebiliriz. Ancak bununla birlikte ABD özellikle Sahra Altı Afrika'yı dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarından birine, en büyük serbest ticaret alanlarına ya da geniş çeşitliliğe sahip ekosistemlere ve Birleşmiş Milletler'deki en büyük bölgesel oy gruplarından birine sahip olması nedeniyle de önemsiyor. Liberya, ABD için Afrika'da çok özel bir yere sahip. Mesela ülkenin bayrağına baktığımızda ya da para birimi olarak Liberya doları kullanılması ya da anayasanın ABD anayasasına oldukça benzer nitelikler taşıması ABD ile ne kadar yakın ilişkilere sahip olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu özel olma durumunun tabii geçerli sebepleri bulunuyor. Liberya bağımsızlığını ilan eden ilk Afrika Cumhuriyeti olarak da dikkatleri çekiyor aslında. Hatta Liberya, Etiyopya ile bağımsızlığını koruyabilmiş olan iki Afrika ülkesinden bir tanesi. Tabi bu arada belki de birçok kişi haklı olarak Liberya'nın harita üzerinde nerede olduğunu bile bilmiyordur. Ama söylememiz gerekir ki ABD'nin Afrika politikası veya ilk ilişkileri Liberya ile başlamaktadır diyebiliriz. ABD'de köleliğin kaldırılması sonrasında Amerikalı özgür bırakılmış siyahiler tarafından 1847'de Liberya'nın kurulması söz konusu oldu. Bununla birlikte Liberya, Afrika'nın en eski bağımsız devletlerinden de bir tanesi. ABD, Liberya'nın anayasal haklarını ve bağımsızlığını koruma görevini üstlenen bir konumda diyebiliriz bugün. Ayrıca Liberya, elverişli bayrak statüsü nedeniyle Panama'nın ardından dünyanın en büyük ikinci ticaret filosuna sahip bir ülke. Kendi bayrağı altında kayıtlı 3500 gemi bulunan Liberya, dünya çapındaki gemilerin %11'ini oluşturuyor. Ve baktığımızda Liberya ilk olarak 1800'lerin başında Amerika'dan buraya gönderilen serbest bırakılmış siyah köleler tarafından bir ülke olarak kuruldu. Bu eski köleler
nüfusun yaklaşık %5'ini oluşturan yönetici seçkinler, elitler haline gelmişti. Ve Amerikan kölelerinin torunları Amero-Liberyalılar olarak bilinmeye başlandı bu süreç içerisinde. Bu konuda farklı dinamikler ortaya koyabiliriz. Öncelikle Çin'in Afrika'da artan etkisinin dengelenmesi ABD için önemli bir konu arz ediyor. Ve bununla beraber küresel terörle mücadele de diğer konulardan bir tanesi. Yine başta petrol olmak üzere kıtanın zengin doğal kaynaklarının kontrolünü sağlamakta ABD'nin diğer bir önceliği olarak karşımıza çıkmakta. Ama 2022'de ABD'nin yeni stratejisi bağlamında Afrika ortaklığını oluşturmak, iklim ve kalkınma hedeflerini dengelemek, ekonomik ortaklık kurmak gibi sütunlar üzerinden kıta ile ilişkinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. ABD'nin günümüzde 70'ten fazla ülkede askeri üssü veya birlikleri bulunuyor. Tabi bu noktada sorulması gereken sorular belki de ABD istenen ya da davet edilen bir misafir mi, yoksa ayağını bastığı topraklardan bir türlü ayrılmak istemeyen bir ülke konumunda mı? Ama Afrika olarak baktığımızda Afrika'daki 54 ülkenin 50'sinde ABD askeri personelinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kıtadaki ABD askeri varlığı 2008'de Afrikon bünyesinde birleştirildi. Kıtadaki birçok ülkede ABD askeri güçleri çatışmaya girmeye hazır biçimde donatılmış ve bekleme halindedir. Ama ABD'nin askerlerinin bulunduğu 50 ülkede askeri üslerin varlığı da söz konusu değil. Dolayısıyla ABD'nin Afrika'da 13 ülkede kalıcı ve 16 ülkede kalıcı olmayan toplamda 30'a yakın askeri varlığı ve üsleri bulunuyor. Cibuti'nin yabancı ülkelere askeri üs sağlamasının ilk örneği 2001'de ABD ile ortaya çıkıyor aslında. 11 Eylül sonrasında ABD uluslararası terörizmle mücadele kapsamında Orta Doğu'ya yakın bir noktada üs kurma isteğini Cibuti'ye söylüyor. İşte tam bu noktada Cibuti Devlet Başkanı Ömer Gülle ABD'nin ihtiyacına karşılık veriyor ve ülke topraklarını kiralayarak karşısına çıkan fırsatı da güzel bir şekilde değerlendiriyor. ABD'nin Cibuti'deki askeri üssü ülkenin bölge üzerindeki siyasi ve askeri etkinliğini arttırması için oldukça önemli bir konumda. Camp Lemonnier adında olan bu askeri üste 4000'den fazla personel görev yapıyor. Ayrıca bu askeri üstten füze taşıyabilen insansız hava araçlarıyla Somali'de, Yemen'de, Etiyopya'da El-Kaide ve bu örgütle ilişkili gruplarda operasyonlar düzenleniyor. ABD'ye ait olan askeri üs yani Camp Lemonnier bölgedeki en büyük üslerden biri olarak da kabul ediliyor. Hatta bu üs ABD'nin kıtadaki en büyük askeri üssü diyebiliriz. 4000'den fazla ABD askeri ve sivili içeren askeri üs terörle mücadele operasyonları için merkez ve bölgesel eğitim merkezi olarak da hizmet veriyor. Başlangıçta Fransız askeri kampı olan Lemonnier bugün Birleşik Ortak Görev Gücü olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Cibuti aynı zamanda ABD ordusunun insansız hava aracı ile gerçekleştirilen operasyonlarının bölgesel bir merkezi konumunda. Cibuti, ABD'nin Afrika'da en fazla asker bulundurduğu ülke konumunda diyebiliriz. Bugün Afrika'nın istikrarsızlaşması konusunda çok fazla neden aslında ortada bulunuyor. Ve bu nedenlerden bir tanesi de ABD-Çin rekabeti olarak karşımıza çıkıyor. Her iki ülkenin küresel sistemdeki çıkarları bağlamında olduğu gibi kıta üzerindeki çıkarları da taban tabana zıtlıklar taşıyor. Yani bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybı olarak nitelendirilen sıfır toplamlı bir oyun gibi düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla ABD'nin Afrika'ya yönelik geçmişte yaşattığı travmalar, olumsuz uygulamalar ya da Soğuk Savaş sonrası dönemde tek başına bırakılması nedenleriyle kıtada bıraktığı olumsuz imaj Çin için bugün bir avantaj olarak kullanılıyor. Haliyle bu durumda kıta üzerinde farklı çıkarlara sahip olan iki küresel gücü de karşı karşıya getiriyor diyebiliriz. Buna bir de Çin'in Cibuti'de kurduğu askeri üs gibi Atlantik kıyısında bir askeri üs arayışını da ekleyecek olursak aradaki mücadele ve rekabet çok daha fazla derinleşecek gibi gözüküyor. Çünkü ABD'nin Atlantik kıyısında bir Çin askeri üssüne sempatiyle bakmayacağı oldukça açık bir gerçek. CIA uzun yıllardır Afrika'da varlık gösteren istihbarat örgütlerinden bir tanesi. CIA, Afrika'da birçok örtülü veya açık operasyonlar gerçekleştirerek kıtada faaliyetlerini sürdürüyor. Tabi istihbarat faaliyetleri genel olarak gizlilik içerdiği için bu konuda net bir ifade kullanmak da doğru olmayacak. Ama yazılı kaynaklarda geçen bilgiler ışığında CIA'nin Soğuk Savaş'ta Kongo'nun ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın suikasti de dahil olmak üzere gizli operasyonlarda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. ABD'nin ayrıca Gana'daki 1966 darbesine karıştığından ve Çad'daki Hissene Habri rejimini desteklediğinden de şüpheleniliyor. Daha güncele geldiğimizde ise ABD Etiyopya'daki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni üstü örtülü desteklemekle de suçlanmıştı. Öte yandan Batı Afrika'da Boko Haram'ın
Nijerya'yı kontrol etmeye yönelik CIA destekli örtülü bir operasyonu olabileceğine yönelik de çeşitli spekülasyonlarda yer alıyor. Zaman zaman Afrika'daki varlığını sürdürmek ve hatta sağlamlaştırmak için ABD'nin çeşitli istihbarat taktiklerine ve operasyonlara başvurduğu da düşünülen konular arasında. Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde olan Afrikom, Ekim 2007'de kurulan bir kuruluş. ABD'nin merkezi Almanya'da bulunan Afrika Komutanlığı'na bağlı bu ülkelerdeki faaliyetlerinde 5000'in üzerinde asker bulunduğu söyleniyor. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında Afrika'nın zayıf ve kırılgan ülkelerinin El-Kaide gibi terörist gruplara ev sahipliği yaptığı inancı ABD'nin Afrika'daki askeri varlığı konusunda tekrar aslında tartışmaları gündeme getirdi. ABD 11 Eylül saldırılarının ardından Afrika'da özellikle askeri anlamda etkin olma çabasına da yeltendi diyebiliriz. Bu doğrultuda ABD hükümeti 2006 yılının başından itibaren stratejik ve iktisadi açıdan giderek daha önemli hale gelen Afrika için ayrı bir komutanlık kurma kararını alıyor. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Afrika'da farklı olaylar üzerinden ortaya çıkan güç boşlukları ABD tarafından doldurulmuştu. Örneğin Mısır'da 1956 Süveyş krizinde ABD bölgede Fransa ve İngiltere'den sonra ortaya çıkan güç boşluğunu dolduran bir aktördü. Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken konu ABD'nin Süveyş krizine müdahalesi Fransa'ya rağmen gerçekleşmemişti. Yani ABD o dönemde bölgede ortaya çıkan güç boşluğunu kendisi için bir fırsatı çevirerek doldurmuştu. Soğuk Savaş döneminde gerçekleşen bu tür hadiseler Soğuk Savaş sona erdikten sonra kıtanın ABD'ye göre önemini yitirmesiyle de azalmıştı. Son yıllarda Batı ittifak sistemi içerisinde ABD-Fransa rekabeti gözle görülür biçimde de artıyor baktığımızda. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan AUKUS anlaşmasına yönelik rekabet oldukça dikkat çekiciydi. Ancak burada ABD ve hatta Anglo-Sakson ittifak sistemiyle, yani Anglo-Sakson ittifak sistemi dediğimiz ABD, İngiltere ve Avustralya, Fransa'nın mücadelesinin kendisini Afrika üzerinde de göstermesine sebep oluyor. Afrika'daki darbelere bakıldığında darbeyi gerçekleştiren askerlerin ABD askeri akademilerinde eğitim aldıkları ve ABD ordusu ile yakın bağlarının olması da dikkat çeken farklı bir konu. Fransa'nın günümüzde imaj kaybettiği bölgelerde ya da etkisinin azaldığı bölgelerde ortaya çıkan güç boşlukları yine ABD tarafından doldurulmaya çalışıyor diyebiliriz. Belki de ABD Fransa'nın Afrika'dan çıkma vaktinin geldiğini düşünüyor da olabilir. Bununla birlikte Afrika'da ABD, Çin, Rusya arasındaki rekabete ek olarak bu rekabetin Avrupa Birliği boyutu Fransa üzerinden de tartışılabilir. Ama ABD'nin Fransa'yı Çin ve Rusya gibi küresel bir rakip olarak görmesi söz konusu da değil. Dolayısıyla Afrika'da bir taraftan ABD, Çin, Rusya gibi küresel aktörler arasında jeopolitik mücadeleler yaşanırken diğer taraftan Batı ittifak sistemi içinde ABD-Fransa arasında Afrika'nın kaynaklarına erişim konusunda rekabetin yaşanması söz konusu denilebilir. Afrika kıtası maalesef yüzyıllardır ciddi anlamda yağmalanmış bir kıta. Bugün yaşanan olayların temelinde de artık Afrika ülkeleri toplumlarının bu sömürgeci ve emperyal zihniyetten kurtulmak için hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Ama son sözü baştan söylemek gerekirse Afrika ülkelerinin günümüzde ABD'yi kıtadan çıkarmaları çok mümkün gözükmüyor. ABD'nin uluslararası sistemde rekabet halinde olduğu Çin gibi küresel bir aktörün bulunduğu coğrafyadan ABD'nin kovulması kolay kolay gerçekleşecek bir senaryo gibi değil. Öte yandan BRICS mekanizması bağlamında ya da askeri şirketler bağlamında bakıldığında Rusya'nın kıtadaki varlığı da söz konusu. Bu sebeple mevcut durumda ya da gelecekte Çin ve Rusya'nın kıtada olduğu herhangi bir senaryoda ABD'nin Afrika'dan kovulması ya da kovulsa da kıtadan çıkması çok mümkün gözükmüyor. Afrika üzerinde yaşanan küresel güç mücadelesi kendisini sık sık hissettiriyor artık. Dünyanın en hareketli kıtalarından biri olan Afrika hakkında konuşmak ne kadar kolay olsa da buradaki güç mücadelesini anlamak yoğun bir çaba gerektiriyor. İşte burada ABD'nin kıtadaki varlığını sizler için 10-10'da anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor.